Şu an mesela sen kariyerinde hani nasıl devam etmek istiyorsun? Mesela parayı YouTube'dan mı vuruyorsun? Ajandadan mı vuruyorsun? Daha nereden vurmaya devam etmek istiyorsun? Buna parasal olarak değil, sevdiğim şeyden diye cevap vereceğim. Normalde ben avukatım ve 1,5 yıl avukatlık yaptım. Sonradan bırakıp full time YouTube içerik üretmeye başladım. Sevdiğin dizilerden birini söylesene. Ezel. Ezel mesela. Ezel'le ilgili bir ürün çıktığında heyecanla bunu incelemeni istiyorum mesela, anladın mı? 10 yıl sonra birisi sevdiği bir dizinin, bak hiçbir şeyin önemi yok. Ne kişinin, ne dizinin, ne filmin sevdiği bir şeyi incelerken heyecanlandığında onu ben yapmış olayım. Herkese merhaba. Kolay Değil'e hoş geldiniz. Çok böyle aradan giriş yapayım çünkü çok keyifli bir sohbet. Böyle welcome çok uzun tutmayalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi. Seni gördüm. Çok daha iyi oldum. Bayağıdır da muhabbet ettik. Ama bitmez konular yani. Eminim izleyenler de çok şey öğrenecek ve böyle çok hoşuna gidecek. Yani Monsieur'ün nereden geldiğini çok kısa arada yaptık. Girmiyoruz. Çok da önemi yok. Ekrem'in kötü esprilerine Nasıl gidiyor her şey yolunda mı? İşler güçler? Güzel, bayağı iyi. Güzel gidiyor. Çalışıyoruz, koşuşturuyoruz. Bir şey soracağım. Bölüme onunla başlayalım. Basılı bir ürün, ajanda vesaire. Hani satarak böyle oradan para kazanılıyor mu? Para yapıp vuruluyor mu? Kolay mı bu işler? Yani para kazanmak mı kolay mı? Bir şey satmak kolay mı? Para kazanılıyor mu o işte? Para var mı o işte? Var valla. Parayı vurdun yani. Vurdum denemez ama var yani. Para kazanıyorum. Allah'a şükür. Peki, tamam. Güzel. Kazanılıyor arkadaşlar. Yani bunu çünkü ben kimle konuşsam böyle kitap çıkartıyor, bir şey yapıyor falan. Böyle o taraflar para yok bu işte falan diyorlar. Halbuki buradan kazanıldığını. Ama yani her basılı işten para kazanmak tabii ki kolay değil yani. Ama bu ajanda da bir şey söyleyeyim mi? Tabii bilmiyorum bu sektörü. Herhalde hani bu ajanda işinden senin kadar kimse parayı vurmamıştır. Hayır, dışarıda arabanı gördüm o yüzden. Yürüyerek geldim ben. Taksi araya sokmadım adam uğraşmasın diye. Şu an sana çok alışık olduğum bir şeye hazırlıyorum zemini. O da linç edilmen Twitter'da. Lüks arabasıyla gelmişti. Park ettim. Otopark bulamadım da. Evet, anladım. Burada gerçekten müthiş işler yapıyorsun. Teşekkür ederim. Ben yeni gördüm Taha'nın ajandayı, dokundum böyle ilk defa. Ama içine bakar bakmaz bir Harry Potter ajandası için konuşayım. Fanı için böyle direkt must have yani. Buna sahip olmayanı döverler sokakta gibi bir algı oluştu bende. Fanlık giriş 101. Ya. Bilmiyorum, ben de seviyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi? Adamdaki tutkuya bakar mısın? Zaten kendi kendi kitabını sanki ilk defa açmış kadar bir tutkulu ve heyecanlı açtı ama ya. Ama işte güzel kılan bu. Yani tamamen ben satsın diye Harry Potter ajandası yapmadım. Yani bu benim aklımda olan bir fikirdi. Ve aslında bir nevi kendim için, kendim kullanmak. Ben şu an bunu kullanıyorum. Kendim kullanmak için yaptığım bir şeydi. O dediğin ilk kez açıyormuş gibi sevgiyle açma şeyi, bunu sağlayan şey o yani, yapmak. Ya gerçekten. Yapmayı sağlayan şey o sevgi yani. Böyle dışarıdan... Sen bak, ben Yo, bu arada aynen sen bakmışsındır herhalde daha önce. Yani şöyle söyleyeyim. Bu arada sponsorlu bir içerik değil. Bu kitap zaten yok, satmış ve stoklarda olmayan bir kitap olduğu için, kitap demeyeyim, ajanda olduğu için, niye hep kitap diyorum. Ajanda olduğu için bir sponsorlu şey değil. Ben gerçekten her tutkulu girişimcide böyle onu fark edebiliyorum ve bir anda o tutku karşıya da geçiyor. Bunu açıp böyle baktığımda bunun ne kadar çok emek isteyen ve tasarımından baskısına ne kadar muazzam bir iş olduğunu ben şahsen anlayabildiğimi düşünüyorum. Hakikaten elinize sağlık ve bunun da karşılık bulması. Çünkü en kötü şey ne biliyor musun? Böyle bir işi yapıp ondan sonra karşılık görmemesi veya insanların almaması ya da sahiplenmemesi işi, o çok yıpratıcı olabiliyor. Maddi kısmını geçiyorum. Sen bunun böyle bir heyecanla yaptın. Ve sen bu işi sonuçta çok hakim olduğun bir konu yani. Türkiye'de herhalde Harry Potter deyince akla ilk sen mi geliyorsundur yani? Diyebilir miyiz böyle rahatlıkla? Ben şimdi diyebiliriz dersem Twitter'da linç yiyeceğim. Harry Potter deyince akla ben geliyorum dedi diye.
diyebiliyoruz. Ben de- Diyebilirsin. Ben de sanki senin düşmanların tarafından tutulmuş ve seni olası linçlere... Ağzımdan şey çıkartmaya çalışıyor. Evet, Harry Potter deyince akla geliyorum. Evet. Radikal söylemler. Abi şu an hashtagler hazırlanıyor falan. Neyse. Gecikmeli olarak linçleteceğiz seni. Yok ya, gerçekten çok sevindim. Ya konudan konuya atlıyoruz. Dedim ki çok böyle konuşacak şey var. Ama şunu sorayım. Gelen böyle planladığın başka işler var mı böyle seni heyecanlandıran en az bu kadar? Var. Aslında şöyle gelişti süreç. Ben biraz daha geriden alıp cevap vereceğim soruya. YouTube'a başlarken de ondan önce, işte YouTube'dan önce kendime zaten ben böyle şeyler çok yapıyordum. İşte bir tane mesela atıyorum bir tane defterim vardı. Defterin içini ona göre düzenlemiştim ve öğrendiğim ilginç şeylerle ilgili sayfalar hazırlıyordum. Yani sallıyorum, bu her şey hakkında olabilir. Bir su şişesinin tasarımı hakkında bir şey öğreniyorsam oraya onu yapıştırıyordum. Yanına onunla ilgili fact'leri yazıyordum. Nereden öğrendim yazıyordum falan. Böyle bir defter yapıyordum mesela. Bu bile bir defter fikri olabilir mesela, sallıyorum. Ve sonrasında işte bu YouTube'da içerik üretmeye dönüştü. Kendini ona çevirdi. YouTube'da içerik üretme bir yerden sonra kendini içeriğin boyutunun, mecranın değişmesine ve daha basılı işlerin çıkmasına sebep oldu. İlki işte Harry Potter ajandasından önce bir film ajandası çıktı. Yani çünkü hali hazırda sevdiğim şeyleri, mesela bir film ajandasında da fikir şöyle çıktı. İşte bir sayfamız var, oradan film paylaşıyoruz her gün. Her gün film paylaşmak, her gün film önermek insanlara. Çünkü film seçmek çok stresli ve bir saatlik film izleyeceksin, 2 saat film seçiyorsun ya. Öyle bir süreç olduğu için insanlar film önerisine çok muhtaç, açlar yani. Ben hiç öyle zorlanmıyorum. Ya benim 4 tane falan film var. Ya 32 senedir yani çocuk bebekliğimi falan geçelim. 25 senedir falan hep aynı 4'ünü izliyorum bu arada. Ben de bunu çok yapıyorum Öyle mesela. mi? Böylece bayağı vakit kazanmış olur ama bu tabii işimi kolaylaştırırdı. Öyle olunca işte her gün bir film önereyim, ne yapabilirim? Bir ajanda yapabilirim. Ve bu satılmalık değil, yani kendim için bir ajanda yapabilirim. Her gün film olabilir. İşte o sayfa filmle ilgili bir şeyler yapıştırabilirim, edebilirim falan diye bir fikir gelişti. Mesela onu çevire mesela böyle bir ürün çıktı. Şimdi Harry Potter'da da aynı şey. Şimdi yıllardır Harry Potter içerikleri üretiyorum. Ve ister istemez aklına bir fikir başka bir fikri getiriyor ve bir yerden sonra bu fikirler birleşmeye başlıyor. İşte mesela Harry Potter ajandasının ortaya çıkma noktası şu: büyücülük dünyasında yaşanmış olaylar. Bir video çekmiştim mesela, o büyücülük timeline'ını anlattığım, Dumbledore'un doğumuyla başlayıp İkinci Büyücülük Savaşı'na dek devam eden, adı bu gerçekten bu arada. Doğum haftası. İşlemesinler. Evet. Adı bu yani, İkinci Büyücülük Savaşı'na dek devam eden, Voldemort'un düşüşüne kadar devam eden bir timeline videosu çekmiştim. Ve bu videoyu çekerken düşünmüştüm ki ya bu dünyada çok şey olmuş ve bunların tarihleri de var. Şimdi o mesela bir yerde geliyor, bir film ajandasından ajanda fikriyle birleşiyor ve Harry Potter'daki önemli tarihlerin yer aldığı bir tarih defteri, ajanda işte. Birleşiyor mesela, Harry Potter ajandası ortaya çıkıyor. Yani bir yerden sonra aslında içerik üretme birbirini çok besliyor. Fikirler birbirini besliyor ve öyle gelişiyor. Velhasıl soru neydi? Ben bayağı Sen tabii bu arada çok güzel oldu. Ben hani bir anlamda da hani iki projenin de şeyini, nasıl geliştiğini öğrenmiş olduk. Bunun devamında şu an seni böyle bu kadar heyecanlandıran ve üzerine uğraştığın yeni ne geliyor sorusuydu. Soru buydu. Evet. Şimdi bir tane bu şekilde insanlar tarafından sevilen, beğenilen içerik hazırladıktan sonra insan haliyle daha ne yapabilirimi düşünüyor. Başka şeyler var. Hem özellikle Harry Potter için yakın zamanda büyük bir proje var. Hem de başka film ve diziler için bir şeyler yapıyorum. Seviyorum, içerik üretmeyi seviyorum ama yani söylemeyeceğim ne olur ama Harry Potter içeriği bayağı güzel olacak yani. Büyük bir içerik olacak. Bence bayağı Harry Potter'lar için o da bir must have bir olabilir yani, böyle bir merch mi diye, ürün mü diyelim yani. Vallahi çok güzel ya. Ondan da inşallah çok başarılı olur yani. Peki bu ajandanın tekrar stoğa gireceği tarih falan belli mi? Şöyle, seneye ajandanın yeni versiyonu çıkacak. Bunu çok sorular söylemiyordum ama gizlememe de gerek yok yani, söyleyebilirim. Yeni yılla beraber aslında çıkması evet, da yani... Yeni yılda yeni bir Harry Potter ajandası çıkacak. Elbette içindeki tarihler, bilmem neler sabit kalacak çünkü bu dünyanın tarihleri, ama onun haricinde büyük değişiklikler olacak içinde. Şimdi şuna girelim.
bu seni linç etmeye meraklı. Ama sen ne diyordun ona? Güzel linç, değil mi? Kibar linç ya da şey. Hani Lincin bile çeşidi var artık, anladın değil mı mi? yani? Niye böyle bir tayfa var? Niye, sorun ne abi? Bilmiyorum. Twitter'da şöyle bir kitle var ki yani, ve bu kitlenin sayısı çok. Mutsuz insanlar. Evet. Yani, ister istemez yani Türkiye'de yaşayan ve ekonomik sebeplerle olabilir, hayat görüşü sebebiyle olabilir, şundan bundan mutsuz çok insan var yani ve Şaşırmamak da lazım bu arada. evet, kesinlikle. Bu nefreti kusacak bir yer arıyorlar. Bunun için de birisi çıkıp tüm siyah kıyafetlerin arasında böyle renkli giyinince hadi git onu da siyah giydirelim, onu da mutsuz edelim diye saldırıyorlar. Yani bunu bilinçli mi yapıyorlar, bilinçsiz mi yapıyorlar, istemeden mi yapıyorlar bilmiyorum ama Twitter'da mutlu insanı çekemiyorlar. Ben bas bas bağırmıyorum mutluyum diye ama şimdi Öyle olduğunu varsayıyorlar. evet, bunu ya onu görüyorlar. Çünkü bir şekilde ne paylaşırsan seni o sanıyorlar ya. Ya ben A paylaşıyorum, B paylaşıyorum, şunu paylaşıyorum, bunu paylaşıyorum. Hadi bunun ağzına edelim diye yükleniyorlar yani. Ya çok şey ama sen ciddiye almıyorsun zaten değil mi? Ya seni etkilemiyor o kadar da. Şimdi iyi linç dememin aslında sebebi bu beni etkileyen bir linç değil. Yani şu olsa ben mesela işte bir konu hakkında bir açıklama yapayım, bir story koyayım, bir şey paylaşayım ve söylediğim şey çok yanlış olsun. Yani ırkçı bir söylemde bulunayım mesela ve bana desinler ki yani şuna bak şunu demiş olsunlar. Ben dedim ki hayır, gerçekten demeseydim olayım, bu etkiler. Evet. Çünkü karşımdakinin bir haklılık payı var bunu yaparken. Evet. Yani benim üstüme gelmesinin mantıklı bir sebebi var. Ama şimdi ben tamamen dalga geçmek için Bihter'in mezar taşıyla fotoğrafımı paylaşıyorum. Yani mezar taşını salonun ortasına koymuşum. Yanına bağdaş kurup dua okuyorum. 24 Haziran'da Bihter'in ölüm yıl dönümünde. Şimdi bu komik ve bu dalga geçmek için yapılmış bir şey. Benim bunu ciddiyetle yaptığımı aklı başında kimse düşünmemesi lazım. Yani belli yani bunun dalga geçmek için yapıldı. Uf, neler yazıyorlar neler yazıyorlar neler. Burada işte mesela beni yazılanların çok sinirleniyor muyum? Çok sinirleniyorum. Yani gerçekten cevap vermek istiyor insan çünkü. Çünkü çok mantıksız. Ama bu beni gün sonunda etkiliyor. Mesela şu an telefonum yanımda değil, çantamda. Etkilemiyor. Umurumda değil. Umurumda değil yani. Peki yani bu yani mezar taşı hikayesini bir anlatsana yani tam olarak nereden aklına geldi, nasıl oldu, yani nereden esti bu? O kadar saçma ki benim eski evimin alt katında yapım şirketinin, diziyi yapan yapım şirketinin atölyesi varmış ve dizide kullanılan eşyalar orada yapılıyormuş. O mezar taşında kırılmış ve çöpe atacaklarmış. Ben de gördüm, istedim, verdiler. Sonra internette çok popüler olunca mezar taşını benden geri aldılar ve kırıp çöpe attılar. Çok ilginç ya. Niye alırsın ya? Bilmiyorum gerçekten. Ve ben de bunu olayı bir videoda anlattım, işte nasıl aldım, niye aldım, nereden buldum, çok soruyorlardı çünkü. Ve videoda dedim ki daha ilginç kısmı geliyor. Aranızda mezar taşçı varsa bana aynısından yapabilir mi dedim. Ve aradan 4-5 ay geçti. Bir mail geldi. Mailin başında şey yazıyor, mezar taşı. Girdim, baktım biz işte Zincirlikuyu'da bir mezarcıyız, mermerciyiz. Size mezar taşı yapmak istiyoruz. İster misiniz? Dedim isterim. Bayağı yaptı. Şu an evdeki o mezar Replikası, taşı. Evet, replikası gerçekten. Ama en azından kırık olmayan daha sağlam bir şey. Holde duruyor yani. Bihter Yöreoğlu yazıyor üstünde. Yani müthiş bir şey yani. Çok saçma çünkü yani, çok saçma. Peki senin mesela ya böyle genel olarak kariyerini, hayatını yaparsak böyle gerçekten ilk böyle sıçradığın, böyle bilinirliğinin arttığı olaylar falan nedir, böyle örnek vermen gerekirse? Mesela en çok hype yaratanlardan bir tanesi bu kesinlikle, mezar taşıdır yani. Kesinlikle. Zaten daha fazla yaratan var mı bir şey? Harry Potter dışında, Harry Potter ve iki ayrı kul var diyebiliriz. Yani Harry Potter'da sıçramalar var, bazı sıçramalar ve kesinlikle mezar taşı. Mesela atıyorum, sağlıyorum yani yolda ya beni 10 kişi tanıyıp yanıma geliyorsa bunlardan 3 tanesi mutlaka mezar taşı ile ilgili. Ne diyorlar onunla ilgili? Mesela şey diyorlar, yani yürüyorum işte köpeğimle yürüyorum mesela. Sende Bihter'in mezar taşı yok mu diyorlar mesela. Beni tanımıyor ama o fotoğrafı görmüş ve aklında mezar taşı diye kalmış, anladın mı? Çok ilginç ya. Çok ilginç gerçekten. Yani dizinin üzerine 10 yıl geçmiş, hala mezar taşı. Ben davalıyım mezar taşı yüzünden. Bayağı televizyonda bir programda işte ben Bihter'in mezar taşıyla bir videomu paylaşmıştım yine 24 Haziran'da. O da Erol Köse de programında bu videoyu gösterip
böyle çocuklar varken daha ne bekleyebilirsin? Ülkenin böyle çocuklar varken teröriste mi ihtiyacı var? Gibi bir söylemde bulundu. Çok ilginç. Abi Şikayetçi oldum senin işin sonrasında gücün da. yok mu? Niye Taha'ya sallarsın ki böyle bir şey için yani? Televizyoncu ve o an gündem neyse onunla ilgili içerik üretmek zorunda elbet ama yani bu içeriğin saygı çerçevesinde kalması gerekiyor. Çok devam ağır bir ediyor itham bayağı yani. hukuki süreç devam Çok ediyor yani. ağır bir itham yani. Sen bunu gördükten sonra bir uyardın mı yoksa doğrudan hani Yok, hukuksal... direkt şikayetçi olduk. Taha avukat bu arada. Ona göre ha. Evet mesela yani linç etmeye çalışırken... bazen mesela bu kozu kullanmamak için zor duruyorum. Çünkü insanlar şimdi hukuku çok zor ve meşakkatli bir süreç sanıyor. Ama şu kadar şikayetçi olmak, bu kadar bitti. Yani bilen biri için. kafam yani bir tweet'e sinirlenip 10 kişi birden şikayetçi olabilirim mesela yani. Zaman zaman Uğraşırlar ondan sonra değil evet, mi? gerçekten uğraşırlar. Bir şey çıkar mı? Belli değil yani çıkabilir de çıkmayabilir de. Ama uğraştırmak için yani gerçekten Yapıyor musun? Yaptın mı hiç? dilekçe yazıp son anda vazgeçtiğim çok oldu. Evet. Peki seni bu raddeye getiren ne oluyor genelde? Yani doğrudan hakaret mi yoksa hani ne en çok Söylemediğim bir şey söylemiş gibi göstermek beni çok İftira. sinirlendiriyor. Evet yani ya da neyi ne amaçla yaptığım belli ama o kişiler bunu bir şekilde öyle bir çeviriyor ki kesiyor, biçiyor arası? lan diyorum ben bunu demedim ki ya ben böyle bir şey söylemedim ki oluyor. Yani mesela az önce şakasını yaptım ya işte. Sen dedin ki Harry Potter sevince akla gelen isim misin dedin. Bunu diyebilir miyiz dedin. Evet ben bunu diyebiliriz desem bundan beni linç edebilir anladın mı Evet, yani. ki Ama bu- aslında benim kastettiğim burada bu sohbette o değil. Hani yani çok şey geyiği bu aslında. Magazinin ünlüleri hedef gösterme stili. Tabii ya. Ama Twitter'da böyle bir yer yani. Ama bu arada mesela benim yaptığım içeriği beğenmek zorunda kimse değil. Kimseye böyle bir şey söylemiyorum ve Takip elbette etmesin. ki eleştirebilir. Yani eleştirsin, niye eleştirmesin? En doğal hak yani. Ben internet öyle bir yer ki YouTube'da da, Instagram'da da, Twitter'da da bir şekilde kendine bir şey paylaşıyorsan insanlara açık hale getiriyorsun. Yani ben bir video paylaşıp videoda da işte bir şey hakkındaki fikirlerimden bahsediyorsam artık sen o fikri eleştirebilirsin. Ben sana bu Evet. özgürlüğü tanıyorum. Ama bana hakaret edemezsin, bana küfür edemezsin. Bunu tanımıyorum. Ya şöyle bir şey var yani çok zor bir şey. İnsanlar tabii böyle kolay zannediyor ve insanlar sana baktığında ta şunu görüyor yani. İşte genç, zengin zaten 2 video atıyor, çok para kazanıyor falan. Buraya indirgemeye çalışıyor ve o bence dediğin o işte zaten mutsuz ve o nefret ve o hakarete varan şeyler buradan geliyor. Hani daha bugün sabah şöyle bir yorum geldi. Ya bizim kolay değil de son bir video attım. E-ticaret sitende nasıl satışları artırırsınla ilgili taktikler söylüyorum. Şunu yapabilirsin böyle yap falan. İçinde de hani işte bak hızlı olsun bizim İKAS çok hızlı altyapı falan bizim şirketten bahsettim. İşte biri hemen şey yazmış. Son videolarda da iyice reklam yapmaya başladın. Yani çok ufak bir şey geçiyor. Yani normalde hiç sallamam da yani hakikaten kanıma yani 2 senedir 300 tane video atmışız yani şu an yeni işe güce başlayan bir girişimci neredeyse birçok şeyi bizden öğreniyor. Yani sağ olsunlar bu çok da takdir eden insan var ama oyu böyle bir sürü emek Dokunuyor değil mi yani? dokunuyor yani. Evet. Hani ve şey altta zaten millet hemen savunmuş yani. Bir zahmet yapsın hakkı vardır o kadar falan gibisinden. Yani sana zaten aldığım şey mesajlarını anlatamam yani. Abi sayende şöyle şeyler başardık böyle. Yani benim sayemde de değil bu arada. Ben naçizane tecrübelerimi paylaşıyorum. Altına şey yazdım. İzleme o zaman yazdım. Hani Bu kadar basit. ya Bu kadar izleme basit. abi. Yani seni Evet. zorla izlettirmedim ben orayı. Yani eğer sen o kadar faydalandığın bilgileri değerli görmeyip orada benim bir kelimeme takılabilecek kadar sen normalde nasıl bir insansın ki yani anlatabiliyor muyum? İzleme. Sende de aynı konu. Eğer rahatsız oluyorsan izleme yani. Bu kadar basit bu konu. Kesinlikle. İçimi döktüm. Senden gaza geldim ve şu an Gerekiyor. İzlemeyin İç dökmek gerekiyor. Gerçekten. Ama öte yandan bunların yanında o dediğin daha fazla olan ve şey kısım bir şey hazırladığın ve paylaştığın bir şey için sana teşekkür eden kısım çok daha kıymetli yani. Zaten devam etmeyi sağlayan senin arkandaki itici güç o oluyor yani. Abi o zaten benim için %90 yani %1'lik kısım bu hate ya da şey 99 kişi sana dua ediyor yani sana gerçekten şey oluyor yani seni tahmin edemiyorum ya bana bile şey çok oluyor. İnsanlar tanıyor ve teşekkür ediyor falan filan böyle hani hakikaten
fotoğraf falan çekiyor. Ben şaşırıyorum niye. Benle niye fotoğraf çekilsin ki falan gibi oluyor ama sen onu bilmiyorsun. Karşısındakinin hayatında muazzam bir etki, bir güzel bir şey yaratmışsın yani. Kesinlikle. Bak bir anı anlatacağım. Çok unutamadığım bir anı. Harry Potter konseri vardı işte Zorlu'da. Ben de oraya gittim ve işte orada hakikaten şimdi konu Harry Potter olunca orada çoğu gelen beni tanıyor oluyor ve fotoğraf çekiniyoruz, sohbet ediyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan filan. Bayağı yoğun bir süreç oluyor. Tam konser başlayacak, salona geçiyorum. Köşede bir çocuk var ve ben zamanında işte Büyücü Kitap Kulübü buluşmaları yapıyordum. O çocuk da bütün buluşmalara gelen birisi. Yani oradan simayen tanıyorum çocuğu. Selam, annesiyle birlikte girecekler. Onlarla bekliyorlar. Selam verdim çocuğa. Çocuk çok sevindi. Tamam yani fotoğraf çekindik falan beni görünce. Sonra annesi döndü bana dedi ki teşekkür ederim de çok iyi bir insansın dedi. Ben ağlamamak için ben teşekkür ederim dedim ve gittim yani. Çünkü bir çocuk mutlu olmuş ve bunu annesi söylüyor ve diyor ki teşekkür ederim. Yani çocuğu mutlu olduğu için gelip bana teşekkür ediyor. Yani istediği kadar linç etsinler. Yemişim lincinizi yani. Abi, aynen, gerçekten bu dünyayı sevgi kurtaracak. Gerçekten öyle. Bugün bir saat önce işte Ali buradaydı. İşte Antakya'da yaşıyor. Girişimci, bayağı güzel işler yapıyor. Çocuk Antakya'dan benimle bugün bir saat görüşmek için gelmiş yani. Dün gelmiş. Ve ben biliyor bu arada benim kendimi kötü hissedeceğimi bundan dolayı ve bana söylemedi bunu. Bana başka işlerim de var diye geliyorum zaten abi dedi. Halbuki bugün söyledi bana, abi ben aslında senin için geldim, başka bir işim yok dedi yani. Hani ya oğlum dedim ya. Çok mahcup oldum çünkü yani birinin uçağı atladı geldi, bugün yarın kalıyor falan. Ya çok manyak bir şey, düşünsene ya. Seninle bir saat görüşebilmek için bir yerden uçakla atlayıp geliyor falan yani. Çok inanılmaz bir şey. Son bir şey sorayım. Şu an mesela sen kariyerinde hani nasıl devam etmek istiyorsun? Mesela parayı YouTube'dan mı vuruyorsun? Ajandadan mı vuruyorsun? Daha nereden vurmaya devam etmek istiyorsun? Buna parasal olarak değil, sevdiğim şeyden diye cevap vereceğim. Normalde ben avukatım ve 1,5 yıl avukatlık yaptım. Sonradan bırakıp full time YouTube'a içerik üretmeye başladım. Ve YouTube'la birlikte işte aslında ürün tasarlama, merch tasarlama kısmına birazcık el atmaya başladım. Zaten Harry Potter harici film ve dizilere de bir şeyler gelecek derken aslında birazcık mesleğimi bu yönde şekillendirmek istiyorum. Yani bir şekilde nasıl ben YouTube yaparken aynı zamanda avukatlık yapabiliyorsam, ben YouTube'a devam ederken bir yandan da tasarımcı, içerik üretici, o tarafta bir şekilde kendime yön çizmek istiyorum. Yani bundan 10 yıl sonra şey olsun istiyorum mesela, en büyük hayalim. Bir kitapçıya, kitap evine gittiğimde birisi mesela sevdiğin dizilerden birini söylesene. Ezel mesela. Ezel'le ilgili bir ürün çıktığında heyecanla bunu incelemeni istiyorum mesela, anladın mı? Ezel'le ilgili bir şey yapsan tüm maliyetleri karşılarım bile yani. 100.000 lira falan yani karşılayayım ben, sorun yok. Yani o kadar seviyorum Ezel'i yani. O söyleyeyim. şey duygusu benim için çok iyi. Yani çünkü ben bir yandan bir şeyler biriktiriyorum, koleksiyon yapıyorum. O kurgusal dünyaları çok seviyorum. Oraya ait olma hissini çok seviyorum ve herkes bir şekilde o, mesela senin de Ezel işte, anladın mı? Kendi o dünyaya ait hissetmeyi seviyorsun. Eşkıya da olur mesela. Ve o zaman sana programdan sonra birkaç bir şey söyleyeceğim. Tamam. Gizli bilgiler. Bu arada Mugo'yla Monsieur Taha kesin bir şey yapmamız lazım. Collab. Buradan Severek. Seve seve. Atahan arkadaşımıza buradan veriyoruz. O yüzden şey olsun istiyorum yani 10 yıl sonra birisi sevdiği bir dizinin, bak hiçbir şeyin önemi yok. Ne kişinin, ne dizinin, ne filmin, sevdiği bir şeyi incelerken heyecanlandığında onu ben yapmış olayım. Benim adım geçsin. Benim en çok istediğim şey bu. Çünkü meslek olarak bunu yapmak istiyorum yani. Evet, bir yandan YouTube'a da içerik üreteyim. Evet. Ama meslek olarak bu da ikisine gideyim yani. Dünyayı sevgi kurtarır kurtarmaz mı bilemem. Lakin bir insanı bu tutku kurtarır yani hayatını. O yüzden gerçekten seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Girişimci olarak, bir arkadaş olarak öyle güzel şey var ki hani çok şey olacak, klişe olacak yani, enerjim var falan ama o tutku geçiriyorsun. Herkes bunu beceremez. Hatta bana bu çok söyleniyor, abi sen bir şey anlattığın zaman böyle işle ilgili hani karşı tarafa geçiriyorsun. Geçirmen lazım zaten. Başarının sırrı bu.
Önce senin inanman lazım. Hani ben gözümü kapadığımda çok bambaşka hayaller görüyorum ve hiçbirinin de aslında parayla ilgisi yok. Gün sonunda işte hep hikaye şeye geliyor. O senin bir kitapçıda işte o bir şeyde senin isminin yazıyor ve orada emeğinin geçmesine geliyor. Çok çok keyifli bir sohbetti. Bizim konuklarımıza sorduğumuz bir soru setimiz var. Hemen ona geçiyorum. Tamam. Eminim izleyenler, senin özellikle fanın ve seni çok yakından takip edenler burada daha önce hiç duymadığı ve bilmediği şeyleri öğrenecek. Nerede doğdun? Samsun'da. Samsun, çok severiz. Kendini evinde hissettiğin şehir neresi? Samsun mu? Yoksa İstanbul'da oldun mu? İstanbul ya. Hadi ya. Okey. Sabah kahvaltında ne yersin? Karpuz. Her sabah. Yazın mutlaka her Okey. sabah Kışın? yerim. Kışın biraz daha böyle kahveyle falan geçiririm. Yani teksem kahvaltı yapmayı hiç sevmiyorum ama mesela hafta sonları arkadaşlarla bir yere gideceksek, kahvaltı yapacaksak bayılırım. Ama teksken çok bir şey yapmıyorum. O yüzden yazın karpuz, kışın kahve. Okey. Sabahları kaçta kalkarsın? Var mı düzenin? Genelde onu geçmemeye çalışırım, saat onu. Akşam kaçta yatıyorsun? 2-3 gibi. Evet, daha o zaman yani geç kalkman normal olabiliyor. Ölmeden önce gitmek istediğin, görmek istediğin bir ülke var mı ya da ülkeler? Harry Potter'dan dolayı İngiltere'ye gitmeyi çok istiyordum. Londra'ya gittim, gördüm ve yine gitmek istiyorum. Çok güzel. Ama tamamen kişisel olarak Roma'yı görmeyi çok istiyorum. Polonya'yı görmeyi çok Gittiğin en istiyorum. ilginç yer neresi bugüne kadar? Ya yurt dışında, yurt içinde. Yurt dışında sadece İngiltere'ye gittim, Londra'ya. Orada belki bir şey düşünebilirim. Harry Potter'ın çekildiği yerlere gittim. Mesela sokaklara falan böyle çok alakasız. Çok mahalle heyecanlı. araları falan böyle haritadan arıyorum falan. Oralar çok keyifliydi. Telefon rehberinde kayıtlı en ünlü isim kim? Gülben Ergen. Hadi ya. Hiç düşünmeden. Çok iyiymiş ya. Gülben Ergen evime geldi çocuklarıyla birlikte ziyarete. Çocukları çok seviyormuş beni. Sağ olsun. Geldiler, ziyaret ettiler bir gün. O yüzden kayıtlı Çok ve iyi ya. ara ara birkaç kez konuştuk WhatsApp'ta. Bunu daha önce söylemiş miydin bir yerde videoda? Yani evime geldiklerini söylemiştim He. ama telefonumda kayıtlı olduğunu. Ali Poyrazoğlu kayıtlı. Gülben Ergen yeterince. Gülben Ergen Okey. bayağı ünlü ama. Türkiye'de herkesin bilebileceği biri. Hayalinde ileride yapmak istediğin bir iş var mı? Çok istediğin. Var. Gerçekten hayalindeki meslek ne sorusuna hep şunu söylerim. Filmlerde kullanılan proplar olur ya, mesela işte bir karakter bir kitap okur, gazeteye bakar falan, onları tasarlamak isterdim. Prop design. Aynen. Okey. Prop tasarımcısı, set tasarımcısı olmak isterdim. Süper. Kaç yaşında emekli olmayı düşünüyorsun? Öyle bir şeyin var mı? Yok, ben çok seviyorum çalışmayı. Yani bir şey üretmeyi çok seviyorum. Ama çalışma demeyelim adına onun. Sen zaten Ya, çalışma gibi gelmiyor sana. İçerik üreticilerin hayatının biraz bug'da kalıyor gibi, anladın mı? Evet. Çünkü mesela ben tatile gitsem de aslında o an çalışıyorum. Çünkü tatilden içerik hazırlıyorum. O yüzden yani evde ben hiç oturmuyorum mesela. Koştur. O yüzden emekli olmam herhalde ya. Okey. Son sorularımız. Hayatta sana en büyük katkıyı kim yaptı bugüne kadar? Anneannem. Süper. Özel bir sebebi, yani o mu yetiştirdi seni? Yani benim anne babam çalışıyordu ve ben okuldan sonra hep anneannemde kalırdım. Ve elim mesela bir şeylere çok yatkındır işte. Çok iyi dikiş dikerim, resim yaparım, etamin işlerim, bilmem Okey, ne o zaman yaparım, prop yemek design falan için de yaparım. çok mantıklı bunlar. Küçükken mesela atıyorum anneannem makinesi var, dikiş makinesi. O bir şey dikerken benim de oyuncaklarım vardı, ayım falan. Hadi bu kumaşla sen de buna tişört dik diye bana verirdi mesela. O yüzden mesela elim çok yatkın böyle şeylere, bir şeyler, el işlerine, işte boyamaya, bilmem neye, seramik yapıyorum, seramiğe falan. O yüzden anneannem. Süper. Son soru. Sence bugüne kadarki başarının, geldiğin noktanın, yaptığın şeylerin ne kadarı şans, ne kadarı senin kendi çaban? Yüzde olarak söyleyeyim. Yüzde olarak söyleyeceğim. %70'i benim çabam, %30'u da şans. Evet, çok Güzel. doğru bir oran. Sanki daha önce çalışma üzerinde hesaplamış gibi direkt söyledim. 70'e 30. Ya, bu arada bunu tabii herkese göre değişiyor. İşte 99'a 1 diyen var. Her şey çabadır diyen var. Şans çok daha önemlidir diyen de var. Ama ben de şeye inanıyorum yani. Çaba her şeyin önünde geliyor yani. Şanslıyım ve çok şanslı insanlarla tanışmam şans oldu. Doğru şeyleri yapmam şans oldu. Bunlara çok inanırım yani. Asla onu atamam o yüzden. Ama emek verdiğimi de inkar etmeyeceğim yani, çok çalıştım.
İstediğim şey için çok çalıştım yani. Okey. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Ayağına sağlık. ederim. Çok Beni keyifli bir ağırladığınız sohbetti. için. Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki Kolay Değil bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.